Kanalımdan herkese merhaba. Bugün kış için menemen tarifim var. Hazırlaması çok kolay, oldukça da basit. Hemen hazırlama aşamasına geçelim. Menemen hazırlamak için 2 kilo biberim var burada benim. 3 kilo da domates. Ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İlk olarak biberleri ufak ufak doğruyoruz. Daha önceden ben biberleri yıkadım. Ufak ufak doğruyorum. Menemenlik olduğu için ufak doğramamız gerek. Şöyle. Şöyle bir kabımın içine doğradığım biberleri dolduracağım. İstediğiniz kadar ölçüde yapabilirsiniz. Şöyle hızlı hızlı. Evet, biberlerimizi doğradık. Şöyle kabımızı bir tencerenin içine biberleri döküyorum. Büyük bir tencerede pişireceğiz. Şimdi sıra geldi domatesleri doğramaya. Domateslerin kabuklarını soyarak doğrayacağız. Ben kabuklu olarak kullanmıyorum. İsterseniz kabuklu da yapabilirsiniz. Ama ben kullanmıyorum. Küçük küçük doğrayacağız. Çöp kısımlarını tabii ki alacağız. Evet arkadaşlar. Nefislezzetlitarifler.com sitemiz açılmıştır. Yazılı olarak tarifleri oradan da takip edebilirsiniz. İsterseniz sitemize abone olabilirsiniz. Yazar olabilirsiniz. Kendi kanallarınızın reklamını yapabilirsiniz. Ufak parçalar halinde domatesleri doğruyorum. Yaz aylarının başlıca yemeği menemen. Kış içinde tüketebiliriz. Bu şekilde hazırlayıp saklayıp asla bozulma olmuyor. Ölçüleri istediğiniz kadar affedersiniz, çoğaltıp azaltabilirsiniz. Evet, domateslerimizi de doğradık. Şimdi pişirmeye başlayacağız. Bir su bardağı sıvı yağ döküyorum. Tuzunu atıyorum. İstediğiniz ölçülerde atabilirsiniz tuzunu. Şimdi ocağa pişmek üzere koyuyorum. İlk olarak biberleri iyice kavuracağım. İyice öldüreceğim. Domateslerini hemen katmıyoruz içine. Daha sonra katacağız. Şöyle kaşık ile karıştırarak biberlerimizi kavuruyoruz. Kavurma işlemini biraz kısık ateşte yapın. Biberleriniz yanmasın. Daha sonra domatesleri koyduğunuz zaman hızlandırabilirsiniz.
Evet, biberlerimizi iyice kavurduk. Yumuşadılar. Şimdi domatesleri ilave ettik. Domatesleri de yumuşayana kadar, suyunu salana kadar kavuracağız. Şöyle karıştırarak domates ile birlikte kavrulmasını sağlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi domatesler de bayağı bir yumuşadı. Sularını saldı. Biraz daha kavurduktan sonra ocağı kapatacağız. İçerisine kış için yumurta kırıp menemeninizi hazırlayabilirsiniz. Kış aylarında menemen zevkinden mahrum kalmayalım. Evet, iyice kavurduk menemenlik domates ve biberlerimizi. Şimdi 2 adet benim büyük kavanozum var burada. İsterseniz daha küçüğüne de koyabilirsiniz. Yarım kiloluk olanlara da koyabilirsiniz. Şöyle elimiz yanmadan dolduruyoruz. İyice kavanozumuzu dolduracağız. Yarım kiloluk kavanozlara da koyabilirsiniz. Sıcak sıcak soğumadan hemen doldurmamız gerekiyor. Çünkü kapaklarının tutması lazım. Sıcak olması lazım. Evet, 2 kavanoz doldurdum ve daha var. Bu da bir yarım kavanoz doldurur. Şu biraz fazla konmuş. Üstlerinden biraz alalım. Evet, 2 kavanozumuzu şimdi kapatalım. Bir bez yardımı ile kavanozların dışına taşan artıkları temizliyoruz ki kapağımız tutsun. Sıkı sıkı kapatıp kavanozları ters çevireceğiz. Aynısını buna da yapıyoruz. Şöyle ağzını bir güzel temizleyelim kavanozun ve sıkı sıkı kapatalım. Bir gün sonra kavanozların kapakları içine göçmüş olacaktır. Bu da tutmuş demek. Eğer içine göçmezse, yukarıda kalıyorsa tutmamıştır. Tekrar kaynatıp bir başka kapak ile değiştirin. Bu işlemi bir gün sonra yaparsanız hiçbir şekilde bozulma olmaz. Kontrol edip değiştirebilirsiniz kapakları tutmadıysa. Şimdi kalan menemenlik domates ve biberleri daha küçük bir kavanoza dolduracağım. Şöyle yarım kiloluk bir kavanozum var. Ona dolduruyorum. 2 adet 1 kiloluk, 1 adet de yarım kiloluk menemenlik domates ve biberim çıktı. Şöyle içine dökelim. Evet, tamamen yetti. Tamam. Şu anda tencerede kalmadı. Bir bez ile bunun da etrafını temizleyelim şöyle ve sıkı sıkı kapağını kapatalım. Yine aynı işlem, ters çevireceğiz. Bir gün süreyle bekleteceğiz bu şekilde. Bir gün sonra düzeltip tutup tutmadığını kontrol edeceğiz. Umarım sizler için hazırlamış olduğum kışlık menemen tarifimi beğenmişsinizdir.
Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Daha yeni birçok tarifte görüşmek üzere.